Note 12 Pro, Note 13 Pro çıkmışken nereden çıktı diyeceğiniz bir inceleme ile birlikteyiz. Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle birlikte özel bir telefonu inceleyeceğiz. Neden özel bir cihaz? Çünkü Note 11 serisindeki diğer modeller genel olarak çok başarılı değildi. Aynı şekilde Redmi Note 12 ve Note 13 serisinin 4G versiyonları da hiç mantıklı değil. Burada 2 yıl önce çıkmış bir telefondan bahsediyorum. Ancak Note serisinin yeni modellerinden çok daha iyi bir konumda ve bu özelliklere rağmen fiyatı da gerçekten uygun diyebilirim. Fiyatının yanında bu telefonun garantili olarak geldiğini de söyleyeyim. Bu da gerçekten önemli bir artı ve bu tarz tarafsız incelemelerin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz önemli ve Note 11 Pro Plus'ın linkini yorumlara koyacağım. Güncel fiyata oradan bakabilirsiniz. Son bölümde de deneyimlerimden bahsedeceğim. Şimdi tasarımla başlayalım. Malzeme kalitesi olarak cihazımızın orta segment olduğunu düşündüğümde gayet iyi hissettirdiğini söyleyebilirim. Yani burada plastik bir çerçeve yapısıyla karşılaşıyoruz ama ucuz bir hissiyatı yok. Yani Xiaomi burada gayet kaliteli bir kasa yapısı kullanmış. Bunun yanında telefonumuzun arka kapağında kullanılan cam yüzeyinde buzlu bir görünüme sahip olması tasarım yönündeki güzel detaylardan, fakat arka kapak gerçekten oldukça fazla parmak izi bırakıyor. Redmi Note 11 Pro'da kullanılan iPhone 13'e benzeyen bu köşeli tasarım anlayışı ergonomi açısından da gayet avantajlı diyebilirim. Telefonu elimize aldığımızda tam olarak oturmasını sağlıyor. Bunun yanında kamera modülü de cihaza güzel bir hava katsa da kasada ciddi bir çıkıntı oluşturduğunu söyleyeyim. Kalınlık ve ağırlık olarak da 8.34 mm'lik kalınlık ve 204 gramlık bir ağırlık bizleri karşılarken bu noktada telefonu genelde tek elle kullanıyorsanız uzun süreler kullandığımızda elimizi biraz yorabiliyor. Buna ek olarak telefonumuzda 3.5 mm kulaklık jackının olması da güzel detaylar arasında diyebilirim. Ekran kısmına geçtiğimiz zaman da burada 6.67 inç AMOLED Full HD Plus çözünürlük, 395 ppi piksel yoğunluğuyla gelen 120 Hz tazeleme ve 360 Hz'de dokunma hassasiyetini bizlere sunabilen oldukça kaliteli bir ekran önümüze çıkıyor. Burada sadece kağıt üstünde değil, panel kalitesi olarak gerçekten Xiaomi üst seviye bir paneli bu telefonda kullanmış. Ekranımızın desteklediği teknolojilerde de HDR10 ve DCI-P3 geniş renk uzayının da %100'ünü kapsadığını görebiliyoruz. Note 11 Pro Plus'ın ekranı parlaklık oranı olarak da 1200 nit gibi çok yüksek bir değeri bizlere sunabiliyorken bu ekran hem oyun oynarken hem de telefonda bir şeyler izlediğimizde vermiş olduğu görsel deneyim kesinlikle bir amiral gemisi cihazı aratmayacak seviyede. Eğer ekran yönünde beklentileriniz yüksekse Redmi Note 11 Pro ve Pro Plus beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacaktır. Yani ekran noktasında bu cihazı gayet beğendiğimi söyleyebilirim. Telefonumuzun yonga seti kısmına değinirsem Redmi Note 11 ailesinin en güçlü yonga seti burada kullanılmış durumda. MediaTek Dimensity 920 işlemcisi orta segmentin en güçlü işlemcilerinden. Bu işlemcimize 6 ve 8 GB'lık iki farklı RAM seçeneği ve 128 ve 256 GB'lık iki farklı depolama alanı eşlik ediyor. Antutu'da elimdeki bu model 430.000 alabilirken 3D Mark'ta 2100 skorunu almayı başarıyor. Geekbench 5'te ise 721'i tek çekirdekte, çoklu çekirdekte de 2249 puanını alabiliyoruz. Orta segment bir cihaz için bu testlerde bu sonuçlar gayet iyi diyebilirim. Oyun performansı olarak da Redmi Note 11 Pro PUBG'de akıcı grafiklerde 60 FPS desteğini verebilirken HDR grafiklerde de 40-45 FPS arasında oynatabiliyor. Oyun esnasında kesinlikle takılma donma sorunu yaşamazken neredeyse tüm oyunlarda da yüksek grafiklerde kasma donma sorunu yaşamadan 60 FPS performansı bizlere verebiliyor. Uzun süreler oyun oynadığımız zaman da telefonumuzda aşırı bir ısınmanın olmadığını söyleyeyim. Yani böyle yüksek performansa rağmen telefonumuzda bizi rahatsız edecek derecede bir ısınma olmuyor. Batarya tüketimi açısından da gayet verimli. Ortalama yarım saatlik bir PUBG sonucunda %8 civarında bir pil kaybımız olabiliyor. Bu değerler de gayet kabul edilebilir. Bunun dışında Note 11 Pro Plus günlük kullanımda da tepkisel ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir problem yaşamıyoruz. İçerisinde MIUI 12.5 bulunurken yazılım kısmında da Android 11 bizlere sunuluyor. Yazılım desteği olarak da en az Android 14'ü de alacağını düşünüyorum. Yani uzun ömürlü bir kullanım düşünüyorsanız da Note 11 Pro Plus mantıklı bir tercih olacaktır. Genel performans olarak Note 11 Pro'dan ben oldukça memnun olduğumu belirteyim. Şimdi kamera kısmına geçtiğimde burada 108 megapiksellik f1.89 diyaframla gelen 6 elementli lense sahip Samsung'un ISOCELL HM2 sensörü kullanılmış. İkinci kameramızda da 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı, üçüncü kameramızda 2 megapiksellik makro çekim kamerası. Fotoğraf çekim kalitesi olarak yeterli ışık olduğu zaman oldukça doyurucu fotoğraflar çekiyor.
çekebiliyoruz. Hem renklerin doğruluğu olsun hem de fotoğraflardaki detaylar oldukça güzel bir şekilde önümüze çıkıyor. Ultra geniş açı lensinde de Note 10 Pro'ya göre bir geliştirmenin olduğunu düşünüyorum. Burada da ışık iyi olduğu zaman güzel sonuçlar verebiliyor. Düşük ışık performansı olarak çok beğenmesem de yine de idare edecek düzeyde diyebilirim. Ama ana kameranın hem düşük ışık hem de gündüz çekim performansını gayet beğendim. Ön tarafa baktığımız zaman da delik çenteye konumlandırılmış 16 megapiksel Full HD 60 FPS videolar çekebilen güzel bir kamerayı görüyoruz. Video performansı olarak da arka kameramızda 4K 30 FPS'te elektronik sabitleyici ile birlikte videolar çekebiliyoruz. Videoların çözünürlüğü gayet yeterli ancak titreşimleri engelleme konusunda çok başarılı olduğunu söyleyemem. Keşke OIS desteğini bu cihazda görebilseydik ama çok titretmeden çekimler yaparsanız veya sabit bir yerde çekim yaptığımızda gayet iyi bir performans alabiliyoruz. Ultra geniş açıya geçtiğimiz zaman da Full HD 30 FPS çekimler yapabiliyoruz. Kameralarla ilgili bir değerlendirme yapmam gerekirse fotoğraf çekim kalitesi olarak fiyatın oranla 10 üzerinden 8 verebilirim ama video performansı olarak benim beklentimin bir kademe aşağısında kaldığını söyleyeyim. Video konusunda kötü değil ama bir önceki nesle göre yani Note 10 Pro'ya göre bir geliştirmenin olduğunu düşünmüyorum. Şimdi Note 11 Pro Plus'ın bataryasına geçersek burada 4500 mAh'lik bir bataryayı görürken hızlı şarj desteği olarak 120 Watt gibi çok iyi bir değeri görebiliyoruz. Kutu içerimizden de çıkan bu adaptörle birlikte telefonumuzu 19 dakika gibi kısa bir sürede tam olarak şarj edebilmemiz mümkün. Hem Dimensity 920'nin verimli bir şekilde çalışması hem de ekranımızın AMOLED olmasından dolayı bu batarya benim bir günümü rahatlıkla çıkartabiliyor. Güvenlik seçeneği olarak da hem yüz tanıma özelliği hem de güç tuşuna entegre parmak izi okuyucumuz bizlere sunulmuş durumda. Yüz tanıma iyi çalışıyor olsa da ben parmak izi okuyucuyu daha pratik buluyorum. Güç tuşuna bastığımız anda çok hızlı bir şekilde ekranın kilidi kurtuluyoruz. Kablosuz bağlantılar tarafında ise 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve NFC desteğini görürken suya ve tuza karşı dayanıklılık kısmında da IP53 korumasına sahip olan Note 11 Pro'nun hoparlör konusunda JBL mimarili orta segment cihazda deneyimlediğim en iyi hoparlörler bizlere sunulmuş durumda. Ses yüksekliği olarak da ses doygunluğu, kalitesi olarak da oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Şu ana kadar rakipleriyle kıyasladığım zaman da Note 11 Pro'nun bu konuda zirvede olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası bu fiyat bandındaki diğer rakiplerine göre iyi bir seviyede olduğunu da belirtmem gerekiyor. Şimdi Note 11 Pro Plus ile ilgili son değerlendirme kısmına geçelim. Dostlar, Note 11 Pro Plus 5G benim bir dönem 3 ay boyunca aktif olarak kullandığım bir telefon ve orta segment bir cihaza oranla beni en çok memnun eden noktası performans, ekran kalitesi ve elde tutuş hissiyatı diyebilirim. Ne Note 12 Pro'da ne de Note 13 Pro'nun 4G versiyonunda Note 11 Pro Plus kadar kaliteli bir yapı yok. Bunların yanında 120 Watt hızlı şarj gerçekten çok büyük bir nimet. Sıfırdan 100'e yaklaşık 20 dakikada tam olarak doldurabiliyoruz ve batarya performansından ben gayet memnun kaldım. Burada 120 Hz'de kullansak ortalama 7 saatlik ekran süresi alabiliyoruz. Ama bu fiyat bandındaki rakiplerinden 500 mAh daha düşük bir bataryası var. Batarya performansında en iyisi değil. Fakat 120 Watt'la beraber hiçbir problem yaşamıyoruz. Ve Dimensity 920 Note 12 Pro'nun 5G'sinde olan Dimensity 1080'le çok yakın bir performansa sahip. Helio G99, Snapdragon 732G gibi işlemcilerden de yaklaşık %20 daha iyi. Oyunlarda 60 FPS sabit bir deneyim alabiliyoruz ve bu cihazın PUBG testi de kanalda var. Onu da kartlara koyarım. Tamam, Redmi Note serisinin 4G versiyonları çok iyi değil. Fakat Note 12 Pro 5G halen 10.000 bandında. Neden Note 11 Pro Plus'a 12.000 verelim diyorsanız buradaki en önemli artı Xiaomi garantili olması. 12 Pro 5G gibi ithalatçı garantili değil. Bu da bu cihazı öne çıkaran bir diğer detay. Yazılım olarak 2 nesil önceki telefon olduğu için güncelleme ile ilgili bir soru işareti olabilir. Ama Note 11 Pro Plus HyperOS güncellemesini alacak ve genel olarak da Note 11 Pro Plus'ın son bir özetini yaparsam ekran, performans, kamera ve tasarımda benim gerçekten çok beğendiğim bir telefon diyebilirim ve şu anda alsanız bile en az 2-3 yıl kasma donma sorunu olmadan rahatlıkla kullanabileceksiniz ve fiyatını oranla deneyimiyle bir not verecek olursam benden 7.5'u aldı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Note 13 Pro mu yoksa Note 11 Pro Plus mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum ve bu tarz tarafsız ve kullanıcı odaklı incelemeler için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar hoşça kalın.